Aylardır o cebinizde 100.000 liralık telefonlarla amiral gemisi diyerek hava atıyorsunuz ya, işte bugün o gemilerin nasıl delik deşik olup su aldığını, bazılarının batmaya başladığını göreceksiniz. Çünkü Android dünyasının kuralları bu videodan sonra tekrar yazılacak. Ben söylemiyorum, teknoloji söylüyor. Nasıl mı? Hazırsak başlayalım. Samsung S25 Ultra çıktığında ortalık ayağa kalktı. Tamam dedik. Oyunu kapandığı Samsung ne yaptı yapacağını. Titanium çerçeve, Snapdragon 8 Elite işlemci, One UI'ın o güven veren pürüzsüzlüğü. Hepimize beni al kafan rahat olsun mesajı vermişti. Yılların getirdiği marka güveni de işin tuzu biberi oldu. Ama teknoloji dünyasında tek bir gerçek vardır ki kafan ne kadar rahatsa bir yerlerde bir rakip o kadar daha hızlı çalışıyordur. Samsung rahatlamıştı. Sandı ki dünya onun etrafında dönüyor. Ama doğudan gelen bir şirket var ki Vivo. Ve X300 Pro adını verdiği cihazla masaya oturmak değil, masayı kökünden sökmek için geldi. Bugün burada S25 Ultra'yı gömmeye gelmedik. Kesinlikle yanlış anlamayın. Ama eğer gerçekleri konuşacaksak, o gerçekler bazı markalara tokat gibi çarpacak. Önce tasarımı başlayalım. S25 Ultra'nın tasarımı yıllardır benim param var diye bağırıyor. Köşeli, jilet gibi eline alınca kaliteyi hissediyorsun. Ama Vivo X300 Pro'ya dokunduğun an başka bir şey oluyor. Sanki elinde bir cihaz değil de bir meydan okuma tutuyorsun. Arka taraftaki dev kamera adası eskiden dalga konusuydu. Hatırlayın. Fotoğraf makinesi taklit yapıyor lan derdik bunun için. Ama şimdi aynı ada dimdik duruyor ve şöyle bağırıyor. Taklit değilim. Ulan fotoğraf makinesinin kendisiyim ben. Samsung'u eline aldığında prestij diyor sana. Vivo'yu eline aldığında ise hazır mısın? Şov başlıyor diyor. Ekrana geldiğimizde yıllarca Samsung'un o meşhur dinamik AMOLED 2X panelini zirveye domine ettiğini gördük. Karanlıkta siyahları, dışarıda parlaklığı hep o kazandı. Ama güneşin altında Vivo X300 Pro açtığında 4500 nit parlaklığın göz bebeğinde patlayan ışığını görüyorsun. Samsung'un ekrana ilk defa ben biraz yetersiz miyim diye sormaya başladı. Şaka değil ha? Bu sadece sayı değil. Bu retina şımartan bir görsel şölen arkadaşlar. Güneş kükrese bile ekran ben buradayım diye bağırıyor. Samsung'a sönüp dedirtecek günleri de gördük ya arkadaş. Teknoloji dünyasında artık hiçbir şey imkansız değilmiş ya. Performans tarafı ise asıl kapışmanın başladığı yer. Snapdragon 8 Elite. Bu işlemci tam bir tank. Oyunu aç, video düzenle, katman katman efekti bas, ne yaparsan yap stabil ya. Ama MediaTek Dimensity 9500 işte o tankın karşısında gazlayarak giren bir jet. Eskiden MediaTek duyunca millet suratını bölüştürürdü. Acaba? Ha emin misin? Ya ısınır çöker batarya emer lan derlerdi. Ama o günler bitti. Bu yeni canavar artık yapay zeka işlerinde bile Snapdragon ensesinde boza pişirebiliyor adeta. Günlük kullanımda fark yok gibi görünüyor ama yük bindirdiğinde farkı masaya yumruğunu vuruyor yumruğunu. Samsung ısınıp frekans düşürme moduna geçerken Vivo yeni ısındık ya devam edelim diye sana gazı köklüyor. İşte o an insanlar bu en asını ya derken marka fanatikleri sessizce telefonları cebine saklıyor. Çünkü gerçekler bazen yüzlerine çarptığında kağıt testleri değil gerçek kullanım konuşuluyor. Ve şimdi burası çok önemli. Çünkü bu sadece performans savaşı değil, yapay zeka savaşı. S25 Ultra'nın Galaxy AI özellikleri telefonu bir cihaz olmaktan çıkarıp hayat koordinatörüne dönüştürüyor. Elini cebine bile atmadan geçen hafta konuştuğum o oteli bul ve yarın için rezervasyon yap dediğinde harita taranıyor, uygulamalar açılıyor, doğru tarih seçiliyor, işlem bitiyor, toplantı kayıtlarını yazıtlıyor. Web'de gördüğün bir metni anında senin tarzında yeniden yazıyor ya. Karmaşık menüler insan diline çevirebiliyor mesela. Gerçek zamanlı çevirisi ise bambaşka bir boyut. Sen Türkçe konuşuyorsun, o karşı taraftaki insana eş zamanlı İngilizce, Almanca ya da Arapça aktarabiliyor. Yurt dışı iş trafiği kariyer yarışı gibi. Samsung burada senin beyninin yedek işlemcisi gibi çalışıyor adeta. Ama Vivo yapay zekaya farklı bir görev vermiş durumda. O işi değil, etki peşinde.
Kamera düğmesine bastığın anda sahneyi A'dan Z'ye yeniden yazıyor. Işığı yeniden icat ediyor, yeni ideal seviyeye çekiyor, gölgeleri komuta ediyor, ortaya çıkan kareye bakınca bu ben miyim lan diyorsun, yoksa kamera önü satırı mıyım diye düşünmeye başlıyorsun. Kısacası Samsung hayatını düzenler, Vivo ise hayatını parlatır. Samsung senin işini ben çözerim diyor, Vivo herkese seni konuştururum diyor. İşte kırılma noktası bu. Birinde güç senin elinde, diğerinde ışık senin üzerinde. Şimdi girelim kanın aktığı yere. Kamera savaşlarına. Samsung yıllardır ay fotoğrafı kralı benim diye geziyordu. Konserlerde, stadyumlarda, gökdelen tepesinde zoom yapıp Instagram'a koyan herkes S serisi kullanıyordu. Haksızdı da aslında. 200 megapiksel ana sensör, efsane zoom kabiliyetleri, dolgun görüntü işleme algoritmaları. Ama bir gün biri geldi, kralın tacını çekti ve o kişi Vivo X300 Pro oldu. 200 megapiksel periskop telefoto lens. Bakın bu lafın ağırdığını fark ettin mi? Sadece yakınlaştırmakla kalmıyor. Gerçeği yüzüne vuruyor insanın. Samsung 100x zoom'da bak yine de gördüm derken Vivo aynı zoom'da bana poster tasarlatmayın şimdi diyor. Gece modunda aydınlatmadan oluşturduğu o kötü ışık halkaları var ya, Zeiss T kaplamasıyla öyle bir temizliyor ki bunları, karanlıkta bile sinematik bir sahne çıkıyor ortaya. Samsung fotoğrafları bazen gereksiz parlatıyor, Vivo ise gerçeği göstereyim ama film sahnesi gibi yapayım diyor. Portre geldiğinde ise fark çok net. Samsung saç teli buluyor ama bazen unutuveriyor. Vivo saç telini görüyor, sanat eseri gibi kesip sunuyor sana. İçerik üreticiler için bu fark sadece bir tercih değil, hayat tarzı. Kamera performansından para kazanan adam Vivo'ya kaymaya başlıyorsa o tacı kim zorlar artık siz düşünün. Batarya ve şarj tarafı ise resmen Samsung'un utanç köşesi. Biz 2025'i bitiriyoruz neredeyse. 45 watt şarj hala çok yavaş. Ya bunu söylemek bile içime acıtıyor arkadaşlar. 5000 mAh batarya iyi güzel ama günün sonunda %10 kaldı mı korkusu var lan hala. Vivo X300 Pro ise 6500 mAh tank gibi batarya ve 90 watt şarjla geliyor. Sabah evden çık, bütün gün sosyal medya, kamera, oyun derken gece eve döndüğünde bile şarjım nefes alıyor. Samsung'un kullanıcısı powerbank avına çıkabiliyor. Bakın ben buna çok şahit oldum. Sadece işlemci gücü değil arkadaşlar, bakın. Hayat kalitesi. Gel gelelim son bir karara. Buradaki tercih duygusal değil aslında. Mantıksal da değil. Tamamen kim olduğunla ilgili. Bakın çok iyi dinleyin. Hayatında istikrarı, bilindik olanı, markasıyla hava atmayı seviyorsan ve ben garanti sonuç isterim diyorsan Samsung seni mutlu eder. Servisi var, değeri var, güven var ama eğer ben o uçurumun kenarında zıplayarak yürürüm diyorsan ve ben yenilikten korkmam, yenilik korksun benden diyorsan kesinlikle Vivo X300 Pro. Şu an en deli, en asi ve en güçlü kral adayı. Üstelik taht odasının kapısını kırarak girdi içeri, farkındaysanız. Kimse izin falan vermedi. Burası teknoloji dünyası ya. Burada tacı hak eden takıyor. Şimdi soruyorum. Sen o 100.000 liranı yılların güvenli limanına mı yatıracaksın? Yoksa geleceğe oynuyorum, gemileri yaktım deyip asi tarafa mı geçeceksin? Yorumlara yaz çünkü oradaki alev bu videodan daha sıcak olacak. Ben Murat Akgün, bu kanalda kral yok. Kralı sahada belirliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.